Ben de Rüya Aslangül. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Sahne sırasındaki reaksiyon az ama bitimindeki seyirci çok mutlu. Garip bir gösteriydi. Şu an mal gibi. Alalım mümkün olduğunca çünkü çok kalabalık bugün. Acaba sandalye yetecek mi bilmiyorum. Dertlere bak. Bu dertleri çok özlemişim biliyor musunuz arkadaşlar? Biz normalde sandalyeleri topluyorduk az kişi geldi diye. Kalabalık gözüksün diye. Mevlüt'e gelmiş bir cenaze salonunda gibi oturuyoruz. Gerçekten bizlerde yüzümüzde mutluluk yok. Cihan abiye bakar mısın? Ya böyle bir şey var. Birazdan bıçaklayacak gibi bir Böbrek taşı düşürüyorum o yüzden. Kimlerle çektiniz bugüne kadar? Sonra bunu stand-up yapanlar diye mi yayınlayacaksınız? Ne güzelmiş ya. Güzel proje yani. Keşke stand-up yapanları çekseydiniz o yüzden. Gülünmediğinde ne yapıyorsun sorusunu bana sorunuz da Mesut abiye fazla kimse sormuş. Bir tek bana mı gülünmüyor amına? Bu bahsettiklerim var. Yayınlarsa kariyerim biter. Seni vicdanla bırakalım. Oğlum ayıp lan böyle mi? Biraz seviyordum o da gitti Cem Bey yani. Hangi anahtarı? Tabii siz de tanıyoruz. Siz de oynattık bazen. görmüşsünüzdür babamı. Dizilerde mi? Hadi kolay gelsin. Hiç kariyerime hakim değil hiç. Annem babam mesela hiç karışmadı. Hani o zaman polis olacağım dediğimde de babam tamam dedi. İşte bir ara öğretmen olacağım dedim. Tamam dedi. Hiç negatif bir yorum almadım açıkçası. Oo dur bir dakika yapma ne yapıyorsun sen gibi bir şeyler olmadı. Sonra komedyen olacağım dedim. Ona da tamam dedi. Yani ne desem tamam. Yani karışmadı mı, siklemedi mi onu da tam bilmiyorum. Benim babam mesela çok şeydir, çok komiktir yani. Evde mesela komik skeçler yapan bir tip. O yüzden ona biraz çektim diyebilirim yani. Hala da şeydir, çok sever hikaye anlatmayı, komik olmayı falan filan. Komik değil mi? Aslı sana bir hikaye anlatacağım, sen bunu anlatırsın falan diyor. Her postumun altına yazar mesela Ankara'dan video paylaşıyorum. Hep babam şey yazıyor. Ankara seni çok sevdi oğlum. İşte İzmir gösterisi falan paylaşıyorum. Oğlum İzmir seni çok sevdi. Hep de böyle sanki bütün İzmir geldi ama orada gene 100 kişi var. İçeriye müdahale çok oldu. Yani şunu anlatma, bunu anlatma, çok açık konuşma. Taşşak deme ya. Çok çirkin oluyor. Taşşak deme, başşak de. Belki daha çok memur ya da böyle sabit bir maaş aldığım bir iş yapmamı özellikle babamın istediğini biraz bana direkt söylemese de hissediyorum. 3 ay önce babam bana seni kaymakam yapalım mı dedi. 3 ay önce. 3 ay önce. 3 ay önce dedi ya. Ne kaymakamı ya? Kaymakam olur musun ya? İstiyor, ne istiyor? Baba, aileler bencildir birazcık yani kötü anlamda değil. İşte sen yerin yurdun belli olsun. Sana da gelebilsinler. Aile büyüsün. Ben şimdi aile değilim ki ben. Ben böyle bir şeyim, bir şey yapan bir şeyim yani. Onların hoşuna gitmiyor tabii. Ankara'da bu villada kalıyor. Bu 18 yaşında odası en üst kattaydı. Şimdi 30 yaşına geldi, Bodrum katta yaşıyor. Beni Bodrum kata aldılar. Adamlar git demeye çalışıyor artık, nasıl demeye çalışıyorlar. Oğlum ben senin babanla ilk defa tanıştım. Adam beni dışarı çıkıp, bunu da götürsenize İstanbul'a dedi. Salak ya. Eve dön. Eve dön. Eve dön dedik sana. Bu benim kedi. Hep beni takip eder böyle. Ama mahalleyi iyi tanıyor. Ama şey var ya böyle kapanlar oluyor ya şeylerde. Çıkmaz sokaklara kapan lastik patlatıyor. Oğlum ne saçma bir şey o ya. Ters yola gidiyor. Niye lastiğim yok? Füze atın bari amına koyayım. Şimdi sniper'la vurun bari ya. Bulunduğum ortamda, arkadaş ortamı da olsa, aile ortamı da olsa ben komedyen sıfatıyla oradayım ya. Sanki ben böyle şövalyeymişim gibi, anladın mı böyle? O şaka yapıyor, o şaka yapıyor, o şaka yapıyor, o yapıyor, o yapıyor. Sana yaptırmıyorlar falan böyle, anladın mı böyle hani? Sen komedyensin bak şunu anlatayım sana bir de. Hepsinde böyle bir şey var yani hani. Arkadaş ortamına gireceğiz mesela. Adım önceden gitmiş oluyor. Ben gidiyorum hani her şey gayet normal. Merhaba işte nasıl? Bu hiç komik değil. Hani benim sanki görevim masaya gidip onları sürekli böyle güldürmek, şebeklik yapmakmış gibi bir algı var. Öyle bir dünya yok tabii yani. Ben de normal hayatımı sürüyorum. Şimdi BK mutfaktayım ya. İzliyoruz görmüyoruz seni diyor mesela. Anladın mı? Güldür güldür mü diyor. Şimdi komedyenim diyorsun. Ha diyor nerede diyor, hangi dizide diyor. Şimdi stand-up ne de hala gelmiyor kimsenin kafasına. Geçen şurada bak çok cringe bir şey yaşadım. Bunu anlatmam lazım. Şurada oturuyorum kahve içiyorum.
2 tane kız geldi. Dedi ki fotoğraf çekilebilir miyiz dedi. Aldım telefonu. Kızları arkama aldım. Yüzleri düştü kızların. Ne oldu dedim ya? Ya dedi bizi çeker misin? Oğlum beni görmen lazım. Şöyle yaptım. Salak şimdi. Kız beni tanımıyor. Ben şey yapıyorum. Ya ben de işte stand-up komedyeniyim de diyorum. Öyle arada bir çok da olmasa da fotoğraf çekilmek istiyorlar. Diyorum o yüzden öyle bir şey oldu. Aa öyle mi? Nerede? İşte burada falan. Hadi sizle de çekinelim o zaman dedi. Ulan hayatımın en kötü anı bilmiyor böyle. Çekiliyorum falan. Fotoğrafı çekildim. Kıza verdim. İsminiz neydi diyor. Bana 2015'te gelip benden fotoğraf çektiriyorlardı. Diyordum niye benden fotoğraf... Abi sen yarın bir gün ünlü olursun diye. 6 sene oldu mesela. O çocuk ne düşünüyor acaba? Kaç tane telefon değiştirdi? Bir gün biz fotoğraf çekimi yapıyorduk. Beni arkamdan gördü bir kadın. Aa işte tanıdım seni, sen şu değil misin falan oluyor. Ben çok büyük popülarite hayranı bir insan değilim. Yani her yerde tanınmak, herkesin işte oraya gitmiş, buraya gitmiş, yok paparazzidir, yok falandır filandır. Çok ünlülük, çok magazinel değil. Ben şu anki konumdan çok memnunum. Biraz daha üstte olabilir, süper. Bu işte ilerleyip daha da tanınmak isterim tabii ki her şekilde. Ama çok daha yukarılar, sokağa çıkamayacak bir ünlülük, aman Allah'ım hiç değilim. Galiba artık doğru kelime ünlü değil. Yani ünlülük form değiştirdi. Artık yani eski zamanki ülkece ünlülük hikayesi kalmadı. Herkes kendini seven, kendi tarzını bilen insana ünlü. Bunun sayısı 100.000 olur, 2 milyon olur, 5.000 olur fark etmez. Ünlülüğün o insanlar için geçerli yani. Ben şimdi Kadıköy'de çok fazla fotoğraf çektiren var bende. Beşiktaş'ta herkese. Koy beni Bağcılar'a. Bu kodumun uzunu kim diye bakıyorlar. Hiç kimsenin haberi yok yani. Öyle geziyor bir şey. Godzilla gelmiş geziyor yani. Herhangi bir işin ünlüsü olursanız zaten para kazanırsınız yani. Ünlü bir boyacı sence nasıl kazanıyordur? Lokmacı ünlü, ünlü midyeci. Yani anladın mı? Bir şeyin ünlüsü olmaksa kıstas para kazan. Eskiden öyleydi. Ünlüysen para kazanabiliyordun, ünlü değilsen kazanamıyordun. Şimdi o bir ünlü olma çıtası biraz daha aşağı indi. Tam o kadar para kazanmak için o kadar da ünlü olman gerekmiyor ya geldi. Sektörleşmesi bu yüzden. Çok kısa. 50 lira bilet. Arkadaşlar bilet 50 lira. Bunu hiç unutmayın tamam mı? Daha eski 2000 kaç bilmiyorum. Bilet parasına bakar mısın? 25 lira artı bir içecek dahil falan. Bira alırlarsa 8,5 lirası, vodka alırlarsa 7,5 lirası benimle. Şimdi ne oldu? Benim hırsım azaldı. Bir de çok komedyen var artık. Çok komedyen olması iyi bir şey. Ama eskiden mesela stand-up'a gitmek istiyordu ya Ankara'da biri. Benden başka seçeneği yoktu ya. Hani ilk başladığın zaman tabii zor stand-up'tan para kazanmak. O zamanla oluşan bir şey. İçeriden harcıyorum. Gerçekten söylüyorum. Hele İstanbul gösterilerinde falan içeriden gidiyor. Cebimizden harcıyoruz. Hayatımın 6 senesini profesyonel stand-up yapıyorum diye düşünürsek bu 6 senenin sadece 4-5 ayı başka bir işten para kazanmışımdır. Bir önceki işim yönetici olsa gideyim amına koyayım hani. Tamam olmadı. Hobi olarak yaptık tutmadı da sonra sanki beni şirketler bekliyor. Tekrar pazarlara düşeceğim yani. O yüzden ben dedim ki ben bu işten para kazanırım. Ben 4 yıldır bununla ev geçindiriyorum yani. Çocuk yaptık bir de. Yani bayağı masraflı bir iş. Ve inanamıyorum bununla ev geçindirdiğimi. Yani bundan 10 sene önce düşünsem yok be mümkün değil diyeceğim bir şeyi şu an yaşıyorum yani. Sabile'de o zamanlar o çalışıyordu mesela. Hakikaten de sağ olsun o çalışıyordu, bana bakıyordu yani. O yüzden şu an bütün paramı ona veriyorum. Ben şeyi hatırlıyorum mesela. Cuma günü elektriklerim kesilmiş. Cumartesiye oyun koydum ben. Radyodan nasıl abi? Yarın gelmeniz lazım. Lütfen gelin. O zaman Facebook herkese DM atıyorsun falan. 30 kişi geliyordu. 8 lira para alıyordum. Gittim elektriği ödüyordum, açıyordum. Öyle geçiriyorduk yani komedyen olarak. Baksana Beşiktaş'ta 4 katlı ev tutmuşuz yani. Beyler 110 lira. Bu sahneden alnımızın teriyle kazandığımız para anladınız mı? Gerçekten mizah aç bırakmıyormuş. Bana mail geliyordu işte bilmem ne firmasından 180 bin euro geldi diye bir şey oluyordu. Ben böyle çığlıklarla patrona savaşıyorum. Patron 180 bin euro gelmiş falan diye. Adam diyor ki evet. Nasıl evet ya? Gidelim. Bana 180 bin euro gelse çünkü ben oraya bir daha gitmem. Ya o paranın geldiği yerde beni bulamazsın. Giderim abi. Gemiye binerim dünyaya gezerim. Çok zenginler acayip ya.
geldiniz. Biz böyle kapıda karşıyız. Şu parayı aldığını göreyim de ona göre. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar stand-up'ta çok para var. Şimdi bunlar anlatmazlar size. Ben söyleyeyim size. Ben benden dinleyin. Ben yeni başladım işte. Ben bu şeyin daha önce giderdim. Ben normalde seslendirme yapıyorum. Bizim Kağıthane bir depomuz var. Orada biz... Kanka stand-up'ta senin için niye çok para var biliyor musun? Sen çünkü 10 yıldır götünü yırtan adamların yanında direkt başladığın için sana çok para var tabii. Cenemizden biz çektik amına koyayım. 8 sene götümüzü yırttık. Kanka direkt fazla girip oturdu göbeğine. Ya, kesinlikle öyle. İlk başlayanlar gerçekten de hiç seyircileri yokmuş. Biz şanslı döneme başladık yani. Biz başladığımızda artık bir stand-up kültürü oluştu. Biz tam o döneme denk geldik. Hani biraz daha seyircinin fazla olduğu bir döneme denk geldik. Ha boynuz kulağa geçti mi geçti. Her şey. Ne yaptın ya? İyi ben de. Vasat görüş çekmeye gidiyorum. Baktın mı sen bizim kurguya bakamadın değil mi? Okey. Yani ben birazcık ya... Bir şeyler eklesek iyi olur. Ya bilmiyorum. Sen bir izle de bir konuşuruz o zaman. Root'a gidiyoruz. Root Ankara'ya. Ben bir edutainment talk show başladım. Eğitici ve güldürücü. Canlı böyle seyircili falan bir şey. Bugün yapay zeka konuşacağız. Her hafta farklı konu ve konuk. Ve çok ayrı konular. Türkiye'de bir şey tutunca herkes ona saldırıyor. Herkes kendi YouTube projelerini yapmaya başladı. Benim öyle bir niyetim yok açıkçası. Şimdi TikTok kalitesizdi ya, Vine falan. Yani bizim orada olmamamız lazım. İşte sonra Instagram'a skeçler çıktı. Lan orada fena olmadı bazı skeçler. Sonra o skeç yapanların bazıları stand-up'a başladı. Ve başladığı noktada bizim sattığımız bileti böyle tokatlayıp geçtiklerini görünce orada çok hızlı kırıldı bazı şeyler. Yapıyoruz abi. Yapılacak abi falan. Sığmıyoruz. Kaç kişi oldu? 150 yani kaç bilet bilet X'ti şu an? Nasıl sığmıyoruz ya? 130 bilet X. 130 bilet X, 20 tane ben rezervasyon kendim yazdım zaten. 150. Ve şu an aşağıda tam 150 tane sandalye var. Düşük bir rakam değil mi? 4500. YouTube'a göre ne ki 4500? Harbiye 4000 kişi alıyor. Harbiye açık hava. Her komedyenin hayali. YouTube'a bir şey yapıyorsun 4500 kişi izliyor. Ha, hepsi izliyor mu? Tabii belki hepsi izlemiyor ama bu kadar insana ulaşmak kolay değil. Yani stand-up yaparak ulaşamazsın bu kadar insana. Ama çok daha geniş kitleye ulaşan bir video yaptığında ya da bir stand-up'ından kesit paylaştım ve o yayıldığı zaman bu sefer gülmedim, bu işi bırak. Böyle yorumlar geliyor. Gülmediğimi yine anlıyorum. Ben de mesela bazen gülmeyebiliyorum yani komik olmayan ya da bana komik gelmeyen kişilere. Bunu belirtme ihtiyacı duymuyorum. Yani bir de zor bir iş hani her gülmediğime gülmedim demek. Hani sana da gülmedim, sana da gülmedim. Amaç güldürmek 2 ihtimal var. Birinci ihtimal güldürebiliyorsun, gülüyorlar. İkinci ihtimal güldüremiyorsun, yine gülüyorlar. Salağa bak deyip gülüyorlar. Şu an umarım birinci ihtimaldir yani. Sokak stand-up'ı pandemiyle birlikte ortaya çıktı. Aslında kafamda düşünce vardı ama hani ben bunu daha çok espri olarak anlatıyordum sahnede. Herkese merhaba, ben Oktay Şenol. Bugün ilk kez bir şey deneyeceğim. Sokak stand-up'ı yapmaya çalışacağım. Hatta dünyada bir ilk gibi. Beşiktaş İskele'deyiz. Umarım insanlar katılım gösterir. Neler olacak ben de bilmiyorum. Yalnız kuş mu sıçtı? Bu iyi işaret değil mi Fatih? Kesinlikle. Hadi bakalım. Hani piyango çıkmasına işarettir ya. Gerçekten de bu iş benim için bir piyango oldu diyebilirim yani. Hani orada bunu deneyebilir miyim diye düşündüm. Yani sokakta stand-up neden olmasın. Bir de sahneler kapalı yani insanların da hasret kaldığı bir dönemde. Sahneye gelen kişi seni biliyor ve gülmek için geliyor oraya ama sokakta insanların ruh hali nasıl? O sırada stand-up izlemek istiyor mu? Hiç bunlar belli değilken deneme. Herkese merhaba. Çıkıp orada gösteri yapmak ve reaksiyon alabilmek gerçekten meşakkatli bir iş. Bakalım neler olacak ben de bilmiyorum. Sahnede yapmışlığım var ama abi gülmezlerse de o İşte suratlarını çekeriz, o da komik olur. 2 gün önce beni bir bankadan aradılar. Dediler ki Oktay Bey krediye ihtiyacınız var mı? Yok dedim, vardır dedi. Bir 10 dakika konuştuk, ben ikna oldum. Evet dedim, krediye ihtiyacım var. Onaylıyor musunuz Oktay Bey dedi. Onaylıyorum dedim. Maalesef size kredi veremiyoruz dedi. Ama benim de beklediğimin ötesinde bir ilgi oldu ve insanlar güldü. Sosyal medyada ve sokakta. Çok karşılığı oldu bu işin. Ben çok teşekkür ediyorum. Gösterim burada bitiyor. Teşekkürler, çok sağ olun. Oktay Şenol ben. Her an karşınıza çıkabilirim. Çok teşekkür ederim.
Komedyenlerin %98'i şunu okey abi. İnternette bir iş yapacaksın. Yapacaksın yani. Mesut abi 11 senedir yapıyor. Yani Mesut abinin internette yaptığı işlerden öncesinde radyo kariyeri böyle en komik olduğu dönem. Kendisine sorun da Rock FM dönemiler. O zamanki bilet satışıyla şimdiki bir mi? Değil yani. Ne oldu? Mesut mu değişti? Hayır. Mesut daha çok insana ulaştı. YouTube'un rolü beni kitlelere tanıttı biraz daha. Yani ilişki testi tutunca çok fazla izlenince başka insanlar da tanımış oldu. Adam komikmiş diyenler oyunuma geldi. Mesela şey var, benim bir ayakkabı çalma videom patlamıştı. Ankara'ya çekmiştik abi, sıkıntılı bölge, ayakkabıları çalıp kaçıyorlar falan. Ondan sonra benim bir stand-up'ım hemen full dolmuştu. Abi kimse benim stand-up yaptığımı bile bilmiyor. O ayakkabısı çalınan çocuğun gösterisi diye geldiler. Sonra der ki ben böyle ayakkabısız çıkacağım. Ayakkabılarla ilgili şaka yapacağım. Herkes ayakkabı bekliyor. Ayakkabısı elinde gizleyen vardı. Bu böyle adını koymadığınız bir sözleşme gibi. Ben size haftada bir video yollayacağım, siz de benim oyunuma gelin diyorsun adını koymadan. Çünkü birkaç hafta ara verdiğin zaman görüyorsun ki stand-up'ta da bir eksilme oluyor yani. Radyoda her şeyi uyarlayabilirsin bunu yani. Şimdi Cem'le Fazlı'nın nefis işi Çimen Talk Show'da. Ara verdikleri dönemde konuşulman azalıyor. Çimen'in ilk bölümleri tamam mı? Daha 2-3 bölüm çektik. Fazlı falan şeye hazırlanıyor, çekime. Kanka ne yapacağız ya? Oğlum lan sen çıkınca konuşacağız, sen çıkınca seyirciyi rahatlat ha. Sen şimdi seyirciyi rahatlat ha. Güzel şeyler çektiniz mi? Neler çektiniz çocuklar bakayım. Cem yaptı mı size şakalar, komiklikler? Meteorite binmişsiniz, garanti o garanti. Merhabalar, şu an ilişki testinin backstage'indeyiz. Birazdan sahne var. Çifti tanımıyorum. İlişki testinin alameti farikası da bu. Her şey o anda sahnede oluyor. Hayırlı uğurlu. Bundan sonrası yok, giyineceğim. O kadar zamanda herkesi beğenip bir tek eşini mi beğenmedin? Beni beğenmemiş. Evet. Hani ya dedim hemen numarasını ver. Sus artık 7 dakika var salak! 420 tane sıçarım seni kamera. Hakikaten evet. Evet, ellerinizle büyüdük diyebilir miyiz? Kesinlikle, ellerinizle büyüdük. Teşekkür ederiz bizi sıvazladığınız için. Mizah zeka işidir abi. Zeka ya tam da öyle değil. Zeka işi değil yani. Birinin yere düşmesine gülmek de gülmek. Burada komedyenlerden görsel alıyorum. Merhaba, Cenk Tayat. Açık mikrofon için hazır setimin bir kısmını video olarak size paylaşıyorum dedim. Ben bunu tıklıyorum. İnşallah komiktir Ben dedi. Akşehir'de doğdum dediğim gibi. Akşehir Konya bir ilçesi ve ben orada doğmaktan aslında mutsuzdum. Ama çevremdekiler çok mutlulardı. Yani ya da kendilerini mutlu olmak için seviyorum. Neye bakıyorum başta biliyor musun mesela izlerken? Bu amatör bir sürü video geliyor ya. Şaka çalıntı mı? Önce ona bakıyorum. Çok fazla var çünkü. Ya başka bir Türk komedyenin şakasını çalmış onu. Ve çaldı da böyle Cem Yılmaz diye mesela. Gitmiş atıyorum Cihan Talay'dan. İşte benden çalıp ona yollayamam. Oğlum benim şakam lan bu. Delirtme beni. Evet, ben Batur Özdemir. Bugün açık mikrofon, BKM Mutfak gösterisini yapacağız. Her çarşamba bunu yapıyoruz. Açık mikrofonun ne olduğunu bilmeyen var mı? İlk sorun bu. Tam olarak ne olacağını bilmiyorum. Tahmin alayım. Hiçbir fikriniz yok. Biz burada Hamlet oynasak ne oluyor demez misin? BKM Mutfak'ta böyle açık mikrofon modere ediyorum. Yeni komedyenleri bulup o yeni komedyenleri gösteride çıkartıyorum. Ankara'da da İstanbul'da da. Mesela şöyle bir şey diyorlardı. Ya biz aslında Batı ilçesiyiz. Hatta o kadar batıdayız ki Ege bölgesine hep 1 saatlik uzaklık bölgesine diyorlardı. Bu gerçekten doğru. Ege'ye 1 saatlik uzaklıkta. Nerede onu? Ama bahsi geçen Ege Aydın gibi, Muğla gibi Ege değil de Afyonkarahisar gibi bir Ege. Yani Afyon da Ege denmiş ne bileyim. Ayrıca bunun için mutlu olmaya gerek var mı? Yani Şırnak'ta 1 saatlik uzaklıkta. Bu yeter biliyor musun? Çocuğu almak için. Çünkü mesela sahnedeki duruşu, anlatışı ve şaka kurduğu mekanik ucuz bir mekanik değil. Benim sevdiğim bir mekanik yani. Bu şey gibi halı sahada mesela bu tanımadıklarınla maça çıkarsın ya halı sahada böyle. Gelir herkes. Buraya mı bakayım? Bu kamera. Şöyle mi? Evet.
Ruşen Tuzcu isminde bir arkadaşım vardı Ankaralı. Ben ona dedim ki biz Londra usulü bir açık mikrofon gecesi düzenleyelim. Süresi sadece 5 dakika olsun. İsteyen herkesin gelip çıkabileceği bir şey olsun. Açık mikrofon çok önemli ya. Çünkü ya sen ne kadar yazarsan yaz ve kendi kendine bununla eğleniyor olursan ol, onu seyirciye sunmak zorundasın. Ve ne reaksiyon geleceğini görmek zorundasın. Açık mikrofon bunu sağlıyor işte. Sunuyorsun, hangi yerde daha çok reaksiyon aldı onu tespit ediyorsun, oraya yürüyorsun sonra. Bir de biz şunu getirdik Türkiye'ye Ruşen'le beraber. Sunucu olayını getirdik. Yani çünkü önceden sunuculuk yapılmıyordu açık mikrofonlarda. Yani seyirciyi ısıtmak gerekiyor önceden. Biz de onu yapmaya başladık. Allah ne oluyor? Lan nasıl bir edepsiz apartman bir de yani. Üstünde yaşlı bir kadın var, onu da şeyden anlıyorum yani seviştiği insan yaşlı. Çünkü şöyle bir ses çıkıyor. Alkışlarınıza Özgür Tosun geliyor. Karşınızda Yaprak Gülben. Teşekkür ederim. Hadi Aslı'ya bir alkışlayalım. Yok ya. Onlara feedback veriyorum, geri dönüt. Tam İngilizce söylemiyorum, geri dönütlerim oluyor. Diyorum ki bak bu şakayı yapman güzel. Mesela bir tane çocuk çıkıyor hiç yani şöyle. Allah, din, kitap, siyaset bilmem ne, seks falan. Diyorum ki yani full setim böyle diyorum. Komik ama diyorum yani burada komik olur ha, bunu bil diyorum yani. Türkiye'de sen 3 semtte çok komiksin. Bana da hiç sempati duymadılar, siz siktir et. Evet başlıyor. Hani siz kimsiniz? Nasıl olmaz yani? BKM Mutfak'ta zaten bunun en güzel yeri. Laboratuvar gibi orası aslına bakarsan. Yeni şakalarını denersin orada. Ve bu yolda ilerleyenler de kendi gösterisini çıkartıyorlar süre olarak. Ve o süreye en iyi şakalarını dolduruyorlar. Kendilerini hazır hissettiğinde artık sen tek kişilik yapabilirsin dediğinde çıkıyor gösterisini yapıyor. Burası çıktığımız en iyi yani. Pavyondaki gösteride ben de vardım arkadaşlar. Hakikaten Sivaslıyım. Zaten memleketiyle anılan ülkede bir ben varım. Sivas Emrah bile kahtalım için. Ne var çumurtalar edin. Hani sanki biz onu istemeye gitmişiz de benim ne kadar taşşaklı olduğumu anlatmaya çalışıyormuştum ya. Geçen İzmir'de gözlerimi falan dedik ya ben sizi tanıyorum falan. Siz Cennet Mahallesi'ndeki Aliş değil misiniz? Ya sen ya. Abi. Şimdi altın fiyatını abi. Geçenlerde bir stand-up belgeselinde yer aldı. Doğu Demirkol yeteneksizsiniz de köpeğe elendi ya. Bu belgeselde de ben 9 saniye gözüküyorum, Cihan Talay'ın köpeği 13 saniye gözüküyor. Anlamaz gözlerle bu gördük. Biz var olduğumuzdan beri reddediyoruz. Erkekler var olduklarından beri bu durumu anlamıyor. Aşk hayatımda AK Parti sloganı gibi. Biz bize yeteriz Türkiye. Aklınıza kalan bir şaka söyleyeceğim. Rüyanın koç yumurtası. Abi ilkinden o duydum, muazzam ya. Ya bir insan, bir bilet için 3 defa koç yumurtası, taşlar!